İkinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusu taarruzda değil ama her an savaşacakmış gibi tam teyakkuzdaydı. Etrafındaki tüm ülkeler ya işgal altındaydı ya da savaşa katılmıştı. Hem mihver devletleri hem müttefikler için Türkiye taraf olmaya ikna edilmeli, eğer karşı taraf seçerse işgal edilmeliydi. Bu videoda savaş sınırlarına dayanmışken Türkiye'nin kara, hava ve deniz kuvvetlerini, diplomasi trafiğini ve kritik tarihi olayları inceleyeceğiz. Rus tarih başlıyor. 1. Bölüm Kuşatma altındaki Türkiye. Türkiye, Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939'da genel seferberlik ilan etti. 3 ayda Türk ordusunun mevcudu 1 milyona çıktı. Nisan 1941'de Almanya'nın Balkanlar ve Yunanistan'ı işgali üzerine Türkiye 2. Büyük Seferberlik genişlemesiyle ordu mevcudunu yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiye çıkardı. Ordunun tamamı savaş tertibine sokuldu. 1942'ye gelindiğinde Türkiye fiilen savaşın ortasında kalmıştı. Bulgaristan mihver devletiydi. Yunanistan Alman işgali altındaydı ve artık Nazilerle Trakya'da komşuydu. Luftwaffe İstanbul ve İzmir'i rahatlıkla vurabilecek menzile sahipti. Almanların Edelweiss planı ile Kafkasya'yı ele geçirmeleri halinde Türkiye'ye yönelme ihtimali ciddi bir risk olarak görülüyordu. Doğuda Sovyet ordusu Kuzey İran'ı işgal etmiş ve kara sınırımız fiilen 2 katına çıkmıştı. Güneyde Irak ve Suriye'de İngiliz birlikleri sınırlarımızı dört bir yandan çevrelemiş durumdaydı. Akdeniz'de ise İtalyan ve İngiliz savaş gemileri çatışırken Alman U-botları ticaret gemilerini, İngiliz denizaltıları mihver devletlerinin ikmal gemilerini batırıyordu. Türkiye savaşa katılmamıştı ama bir ateş çemberinin ortasındaydı. 2. Bölüm 1 milyon asker ve seferberlik. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yılında Türk ordusu seferberlikle önce 1 milyon, Nazilerin Balkanları işgaliyle yaklaşık 1,3 milyon askere ulaşmıştı. Savaş yıllarında Türk Kara Kuvvetleri bölgesindeki en büyük ve en hazırlıklı güçlerden biriydi. Türk ordusu olası bir Sovyet veya Alman işgali karşısında yetersizdi. Ancak karşı taraf açısından yıpratıcı büyüklükteydi ve sonuna kadar savaşabilecek bir ordu olarak caydırıcıydı. Türk ordusu 3 büyük ordu komutanlığına ve sayısı dönem dönem değişmekle birlikte 25 kolorduya ayrılmış geniş bir seferberlik yapısına sahipti. 1. Ordu İstanbul, Trakya'nın savunmasından, 2. Ordu Doğu Anadolu'dan, 3. Ordu Erzurum, Kafkas hattından sorumluydu. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki müstahkem mevziler ve kara birlikleri 2. Ordu'nun sorumluluğundaydı. 1940'ta çıkarılan Milli Korunma Kanunu ile Anadolu'nun tarımsal mahsulü devlet tarafından satın alınıp ülke genelinde dağıtım ve stok işlemleri devlet kontrolünde yapılıyordu. Bu süreçte yaşanan yokluk ve ekmek karnesi gibi kısıtlamalar kaynak kontrolünü amaçlıyordu. Çünkü 6 yıllık savaş süresince genç iş gücünün büyük bölümü askere alınmıştı. Türkiye savaşa fiilen girmese de 1 milyonu aşan orduyu beslemek ve donatmak, tüm sınırları savaşan devletlerce çevriliyken her an gelebilecek bir saldırıya karşı hazırlıklı olmak zorundaydı. 3. Bölüm Tanklar ve Zırhlı Birlikler. 1940'ların başında Türk ordusunun tank gücü çoğunlukla Renault R-35 ve Vickers 6 ton gibi hafif tanklardan ve 1930'larda Sovyetlerden alınan T-26'lardan oluşuyordu. Toplam sayı 150-200 bandındaydı. Ancak 1941'den itibaren tablo değişti. İngiltere Türkiye'ye 200 civarında Valentin ve 50 civarında Vickers Mk6 verirken Amerika Birleşik Devletleri'nden 210 adet M3 Stuart tank Lend-Lease kapsamında alındı. Almanya'dan 1943'te 22 adet Panzer III ve 35 adet Panzer IV tankları satın alındı. Böylece savaşın ortalarında Türkiye sayıca hala büyük devletlerle kıyaslanamayacak olsa da hem müttefik hem mihver menşeli modern tanklardan oluşan 500'ün üzerinde bir tank filosuna sahipti. Türkiye 2. Dünya Savaşı boyunca kesin tarafsızlık politikası benimsedi ve bütün askeri hazırlıklarını sattı müdafaa, yani tüm ülkeye yayılmış savunma doktrini üzerine kurdu. Olası bir Alman ya da Sovyet saldırısında uygulanacak plan 3 aşamalıydı. Boğazlarda sabit topçu ve tahkimatlarla sert savunma, Trakya'da geciktirme ve yıpratma harekatı, asıl savaşın ise çok parçalı olarak İç Anadolu'da yürütülmesi. Kıyılarda ise İstanbul ve Çanakkale boğazları başta olmak üzere İzmir, Mersin ve Zonguldak çevresinde kıyı topçu bataryaları, mayın hatları, sabit gözetleme istasyonları ve güçlendirilmiş mevziler bulunuyordu. Türkiye'nin savunma stratejisi
Coğrafyanın derinliği, savunma hatlarının katmanlı örgüsü ve ordunun büyüklüğü üzerine kurulmuştu. 4. Bölüm Türk Hava Kuvvetleri 1926-1945 arasında Türk Hava Kuvvetleri envanterine Kayseri Tayyare Fabrikası, Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve Etimeskut Uçak Fabrikası'nda üretilmiş yüzlerce eğitim uçağı, planör ve muharip uçak katılmıştı. Savaşın ilk yıllarında Türk Hava Kuvvetleri ortalama 500 uçak ve pilota sahipti. Almanya, Birleşik Krallık veya Sovyetlerle karşılaştırılamazdı ama Balkanlar, Orta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri arasında büyük bir hava gücüydü. 1941-45 arasında 300 Türk subayı İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri RAF okullarında Hurricane ve Spitfire'larla eğitim aldı. Eskişehir Hava Okulu'nda savaş yıllarında pilot eğitimine hız verildi. Savaş süresince yüzlerce yeni pilot orduya katıldı. Türkiye 1941-42 arasında İngiltere'den 164 adet Hurricane Mk1, Mk2 ve 1944 yılında 50 adet Spitfire Mk5 savaş uçakları satın aldı. 1943 yılında Almanya'dan 72 adet Focke-Wulf Fv-190A savaş uçağı ve 10 adet Heinkel He-111 bombardıman uçağı alındı. 14 Mart 1943 gecesi Ege kıyılarında Muğla şehrinin Milas ilçesinde kısmi bir bombalanma hadisesi yaşandı. Bombalanan alanda Alman yapımı mühimmatlar tespit edilince Luftwaffe Türkiye'yi mi vurdu söylentisi yayıldı. Almanya bunu reddetti. Daha sonra saldırıyı gerçekleştiren uçakların İngilizlerin ele geçirdiği Alman Stuka veya Heinkel uçakları olduğu ve hedefin aslında Alman işgalindeki 12 ada olduğu iddia edildi. Bu olay Türkiye'yi savaşı çekme girişimi olarak yorumlandı. 5. Bölüm Türk Deniz Kuvvetleri 2. Dünya Savaşı yıllarında Türk Deniz Kuvvetleri'nin omurgasını Yavuz Zırhlısı, Tınaztepe, Kocatepe gibi muharipler ve torpido botları oluşturuyordu. Gölcük ve Taşkızak tersaneleri dönemin şartlarında bakım, onarım ve sınırlı üretim kapasitesiyle donanmayı ayakta tutuyordu. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de sahil gözetleme istasyonları güçlendirildi. Boğazlar, mayın hatları ve topçu bataryalarıyla koruma altına alındı. Bu yıllarda sivil gemiler olası bir seferberlikte ikmal ve taşıma amacıyla donanmadan çeşitli görevler aldı. 1941-1942 yıllarında Yunanistan'da en az 100 bin insan büyük kıtlık döneminde açlık ve salgın hastalıklar sebebiyle ölmüştü. Türk Kızılayı gemilerle un, bakliyat, temel gıda ve ilaç yardımı yapıyordu. Yunanistan'a yardım götüren Kurtuluş gemisi Ocak 1942'de 5. seferi sırasında Marmara Adası civarında fırtınada kazaya uğrayarak battı. İnsani yardım sevkiyatları Dumlupınar gemisi ile sürdürüldü. 6. Bölüm Türkiye'nin denizaltı filosu. Atatürk'ün talimatıyla Türkiye modern bir denizaltı filosu kurmak amacıyla 1936'da Japonya, Fransa ve Sovyetler Birliği dahil birçok ülkeyle görüştü. Atatürk'ün temel şartı teknoloji transferi ve denizaltıların kendi tersanelerimizde üretilmesiydi. Alman Krupp şirketi ile bir orta yol bulundu. Atatürk ikisi Almanya ve ikisi Türkiye'de üretilen denizaltılara isimlerini bizzat verdi. Saldıray, Batıray, Atılay ve Yıldıray. Ay sınıfı U-botların ilki Saldıray 5 Haziran 1939'da donanmaya katıldı. Eylül 1939'da Türkiye için inşa edilen Batıray adlı denizaltı savaş şartları sebebiyle teslim edilmeyerek Alman U-bot filosuna dahil edildi. Almanlar ayrıca Haliç Taşkızak tersanesinde yapımı devam eden Atılay ve Yıldıray denizaltılarına malzeme tedariğini durdurdu ve Türkiye'den bu denizaltıları satın almak istedi. Türkiye bu talebi reddetti ve her iki denizaltı yerli imkanlar ve Türk mühendisliği ile imalatları tamamlanarak Türk donanmasına dahil edildi. Bu zorunlu adım Türkiye'nin gelecekteki yerli denizaltı üretiminin temellerini attı. Sonraki yıllarda Gür ve Reveze gibi modern denizaltı sınıflarının yerli imkanlarla inşa edilmesinin önü açıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda ilginç bir denizaltı krizi yaşandı. Montreux Sözleşmesi'ne dayanarak savaş sürecinde yabancı savaş gemilerinin boğazlardan Karadeniz'e geçmesi yasaktı.
Almanya Tuna Nehri üzerinden müttefiki Romanya'nın desteğiyle Karadeniz'e ulaştırdığı denizaltılarla 2 yılda 60'a yakın Sovyet gemisi batırdı. 1944 Ağustos ayında Romanya saf değiştirdiğinde Alman U-botları U-19, U-20 ve U-23 Karadeniz'de sıkışıp kaldı. Almanya 1944 Eylül ayı başlarında denizaltıları Türkiye'ye satmayı teklif etti. Türkiye tarafsızlığını tartışmalı hale getirecek bu teklifi reddetti. Almanya, denizaltıların Sovyetlerin eline geçmesini engellemek için 10-11 Eylül 1944'te Türk kıyılarında denizaltılara kendini batırma emri verdi. Mürettebat botlarla sahile çıkıp Türk birliklerine teslim oldu ve savaşın sonuna kadar Türkiye'de enterne edildi. 7. Bölüm 1943 İnönü-Churchill-Adana görüşmeleri. Sağırlar diplomasisi 1943 Adana görüşmelerinde Türkiye ile İngiltere'nin birbirini dinler gibi yapıp aslında tavırlarını değiştirmemesi durumuna atıf yapan bir tabirdir. 30-31 Ocak 1943'te Adana Yenice istasyonunda İsmet İnönü ve Winston Churchill bir araya geldi. İngiltere, Türkiye'nin müttefikleri katılmasını, Almanlara karşı Balkan cephesinin açılmasını ve Türk hava üslerinin müttefiklere açılmasını istiyordu. İnönü ise kararlıydı. Türkiye bu savaşa taraf olmak istemiyor ve ancak tüm talepleri karşılanırsa uzlaşma sağlanabilirdi. Adana listeleri adıyla bilinen Türkiye'nin uçak, zırhlı birlikler, cephane ve yakıt talepleri İngiltere'nin vaatlerinin çok üzerindeydi. İnönü müttefikleri reddetmeyerek kapıyı kapatmamış ama talepleri ve uzayan bürokrasi ile sürecin sonuca ulaşmasını da engellemişti. Türkiye hem müttefiklerle bağını koparmadı hem de mihver devletleriyle savaşa girmeden tarafsızlığını sürdürdü. 8. Bölüm Gertrud Planı ve Hitler'in mektubu. Gertrud Planı, Türkiye'nin işgalini içeren 1941 tarihli bir Alman genelkurmay projesidir. Almanya bu planda Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Trakya'ya girilmesi, boğazların ele geçirilmesi ve ardından Orta Anadolu'dan Kafkasya ve Orta Doğu'ya ilerlenmesini hedefliyordu. Gertrud, çekmecede bekleyen bir işgal senaryosuydu ama Almanya bir yandan da Türkiye'nin mihver devletlerine katılması için pek çok girişimde bulundu. 1941'de Hitler İnönü'ye sıcak ama örtülü tehditler içeren mektubunu şöyle bitiriyordu. Tarafsız kalırsanız zarar görmezsiniz fakat Türkiye İngiltere ile daha fazla yakınlaşırsa bunu dostça karşılamayız. İnönü'nün cevap mektubu şöyle bitiyordu. Türkiye dostluğa önem verir ancak kendi güvenliğini ve tarafsızlık politikasını hiçbir baskı altında değiştirmez. Almanya, Stalingrad hezimetinden sonra Türkiye üzerindeki baskısını azaltmak zorunda kaldı. Türkiye 2. Dünya Savaşı boyunca her iki tarafla denge siyaseti yürüterek ve ordusunu savaşa hazır tutarak savaşın dışında kalmayı başardı. Hem Almanya hem de İngiltere açısından Türkiye ile savaşa girmek onu diğer tarafın müttefikine dönüştürme riskini taşıyordu. Sizce Türkiye savaşa girseydi hangi tarafı seçmeliydi ve savaşın sonunda konumu ne olurdu? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve kanalımızla yeni tanıştıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.